Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week paketi gelecek ve kimler olabilir onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Ayrıca lig maçlarında artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bazı liglerde şampiyonlar belli oldu, bazı liglerde son maçlara kalma durumları da var. Bu hafta da yine maçlar oynanmaya devam edecek. Geçen sene lig maçları bittikten sonra Konami Player of the Week paketlerini getirmeye devam etmişti arkadaşlar. Şöyle yapmıştı. O sezon içerisinde gelen Player of the Week kartlarını karışık bir şekilde yine getirmeye devam etti. Şimdi ligler bitecek. Az bir zaman kaldı. Avrupa Şampiyonası'na kadar yine önümüzde bir zaman var. Avrupa Şampiyonası başladığında milli takım paketlerini Konami getirebilir ama Avrupa Şampiyonası da Haziran'ın ortasındaydı. Galiba 14 Haziran olabilir. Karne gününe falan denk gelmesi lazım. O tarihlerde Avrupa Şampiyonası başlaması gerekiyor. Bu süreçte belki eskiden gelen Player of the Week kartlarını tekrardan getirebilir. Konami bazı dönemlerde öyle şeyler yapıyordu. Hatta Player of the Week'te futbolcu sayısı biraz daha fazla oluyordu. Güzeller de var, düşük seviyeliler de var. Belki bu ligler bittikten sonra da arkadaşlar o tarz bir şey yaz aylarında da yine bizlere bekliyor olabilir. Milli takım maçları başladıktan sonra milli takım paketlerinin gelmesi beklenmekte. Peki bu önümüzdeki perşembe günü kimler gelebilir? Lig maçlarına baktığımızda İngiltere Ligi'nde Manchester City'den bir futbolcunun bu haftaki pakette olması gerekiyor. Ya Gvardiol hat-trick'e de çok yaklaştı arkadaşlar. Penaltıyı ona kullandırmadılar. Kullansa atsa hat-trick de yapmıştı. Harika bir maç oynadı. Ama Bernardo Silva da çok iyiydi. Ya Gvardiol'u tercih edecekler sol bek olarak ya da Bernardo Silva'yı arkadaşlar. Konami bu ikisinden bir, aslında ikisi de çok hak etti ama ikisinden birisini tercih edecek. Tottenham 2-1'lik galibiyet aldı. Savunmacılar ön plandaydı. Sağ bek futbolcusu Pedro Porro ya da Van de Ven. Van de Ven biraz daha yakın zamanda gelmişti. Hem de güçlendiricili kartıyla çok hızlı bir isimdir. Belki Pedro Porro'yu da bu sefer getirebilirler. Ama bu ikisinden birinin gelmesi gerekiyor. Crystal Palace'ta Olise bir gol bir asist yaptı. Gizli forvet ofansif orta saha gibi bir oyunu vardı arkadaşlar. O tarz bir pozisyondan gelebilir. İtalya'ya geçtiğimizde Milan 5-1'lik galibiyet aldı. Burada İlk sıradaki isim bence Pulisic. Sol kanatta oynayan futbolcumuz 2'de gol kaydetti. Eğer Konami Pulisic'i tercih etmezse Ben Naker ofansif orta sahada oynar arkadaşlar ama bu hafta ofansif orta sahada oynayan birçok adayımız da bulunuyor. 1 gol 1 asist. Inter takımı da 5 gollü galibiyet aldı. Burada benim ilk adayım Frattesi, göbek futbolcusu. Frattesi'ni Konami seçmezse o zaman kaleci Sommer. Gol de yemedi kendisi. Kurtarışları da vardı. Aslında Inter 5-0'lık galibiyet aldı ama Frosinone takımı çok gol kaçırdı. Yani skora aldanmamak gerekiyor. Maçı izleyen arkadaşlarımız biliyordur ama maçı izlemeyen birisi bu skoru görse Inter rahat kazanmışlar ama aslında öyle bir şey olmadı. Inter bulduğunu attı. Rakip takım bulduğunu atamadı. Kaçırdılar çok fazla. Kaleci Sommer'in de kurtarışları vardı önemli. Ya Frattesi ya da Sommer bu hafta Player of the Week'te olabilir. İkisinden birini Konami'nin tercih etmesi lazım. Bologna 2-0'lık galibiyet aldı Napoli deplasmanından. Kalecileri de aday ya da Poş, sağ bek futbolcusu. Atalanta 2-1'lik galibiyet aldı. Ketalere 2 gol attı arkadaşlar. Ofansif orta saha GF gibi bir pozisyonu vardı. Ya GF ya da ofansif orta saha olarak Konami getirdiği zaman pozisyonu ayarlayacaktır. Villarreal takımında Charlotte bu sezon harika. 2'de gol kaydetti bu hafta. Gelebilir kendisi. Santrafor adayları bu hafta çok fazla yok. Charlotte gelse bir de güçlendirici olsa bayağı etkili olacak bir oyuncu. Real Madrid takımı 4-0'lık galibiyet aldı. İspanya Ligi şampiyonu. Benim adayım Brahim Diaz arkadaşlar. 2'de gol attı. Sol açıkta oynadı. Gelirse sol açık kartıyla gelmesi lazım. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de bu maçta golü var. Diğer oyuncu da Fran Garcia. Yani Konami sürpriz yapıp Fran Garcia'yı da getirebilir ama Brahim Diaz aslında performans bakımından bu maçta en dikkat çeken isim gibiydi. Real Betis 3-2'lik galibiyet aldı. Isco ayın futbolcusu ödülünü almıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir ödül almıştı. 1 gol 1 asisti var arkadaşlar. Ofansif orta saha futbolcusu. Bu hafta ofansif orta saha adayları ama biraz fazla. Bakalım kaç tane Konami oyuncu seçecek. Belki bazılarının dizilişlerini GF yapabilir. Bazısı ofansif orta saha da olabilir. Çünkü bazı oyuncular GF ofansif orta saha karışımı gibi oynadılar. Twente 7-2'lik galibiyet aldı. 3 gol 1 asist yapan ofansif orta sahamız var. Bu futbolcu daha önceden hiç gelmemiş. Renkli kartıyla arkadaşlar. Stelin diyelim, adı belki farklı da okunuyor olabilir ama 22 yaşında, 1.73 boyunda, 61 kilo, normal kartı oyunda ama gelmeyi de hak ediyor. Hollanda Ligi'nde de çok gollü maçlar oluyor. Konami bazen pasta geçebiliyor. Ajax takımında 3 gol atan sol açık Bergwijn. Lyon takımı Fransa'ya geçtiğimizde deplasmanda kazandı. Kalecileri biraz daha dikkat çeken isimdi. Anthony Lopez gol yemedi. Kurtarışları da vardı aslında. Birkaç kaleci adayımız var. Bunlardan birisini Konami seçecek gibi gözüküyor. Marsilya takımı 3-1'lik galibiyet aldı.
Gigot stoper futbolcusu gol attı arkadaşlar. Konami gol atan stoperleri de sever. Adaylarımızdan bir tanesi de kendisi. Benfica 5-0'lık galibiyet aldı. Rafa Silva 2 golü var. Rafa Silva çabuk bir futbolcu. Tabi eskiye göre hız değerleri biraz daha düştü ama son senelerde eskiden çok daha hızlı kartları vardı. Yine de önemli bir isim fakat yüksek seviyeli gelirse güzel kartlardan bir tanesine sahip olacaktır. Bizim ligimizden Konami zaman zaman oyuncu seçiyor arkadaşlar. Her zaman seçmiyor ama bu hafta flash skorlar var. Aslında bir değil birden fazla da oyuncu seçmesi lazım. Gaziantep Futbol Kulübü 6-1'lik galibiyet aldı. Maxim göbek pozisyonunda oynadı. 3 asist yaptı. Gelmeyi çok hak ediyor. Bakalım Konami tercih edecek mi? Trabzonspor'da da Edin Vişka'nın 3 tane asisti var arkadaşlar. Gelmesi gerekiyor. Normal şartlarda böyle bir performansla Konami'nin getirmesi lazım. Konyaspor 3-0'lık galibiyet aldı. Sol bek futbolcusu Gilerme'nin 1 gol 1 asisti var. Oynadığı pozisyondan dolayı 2 golü de katkı sağlaması önemliydi. Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetinde mesela burada savunmacı futbolcular Çağlar Söyüncü gol attı. Cico'nun da golü var arkadaşlar. Aslında ikisinden birini Konami düşünebilir. Galatasaray'da da tecrübeli isim Mertens. Golü de var, asisti de var. Mertens son dönemlerde iyi ama Konami pek tercihte bulunmadı kendisini. Bir de önemli bir durum var ki arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller oynandı. Şimdi maçlar bu kadar. Borussia Dortmund'dan Konami oyuncu seçemiyor arkadaşlar. Kalıyor 3 tane takım. Getirebilirler, getirmeyebilirler. Az takım var, az maç var. 3 tane takım. Paris Saint-Germain her iki maçta da gol atamadan yenildi. O da bir kötü oldu. Şimdi Real Madrid Bayern Münih'ten gelirse daha fazla futbolcu gelmesi lazım. Gelebilir, gelmeyebilir arkadaşlar. Kesin gelir demek de zor ama inşallah Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i de bu hafta gelir. Çünkü burada yüksek seviyeli futbolcular oluyor. Çünkü takımlar önemli takımlar. Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Buradaki futbolcular, çoğu futbolcusu yüksek seviyeli. Ama kesin gelir demek gerçekten çok zor. Gelirse zaten Real Madrid'den Joselu banko gelecektir. Bayern Münih'e karşı turu getiren golleri kaydetmişti. Dortmund'dan Konami ne yazık ki seçemiyor. Sadece Bayern Münih'ten, Almanya'dan futbolcu seçebilmekte. Tekrardan altını çizmem gerekirse arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ine şimdilik gelip gelmeyeceği bilinmemekte. Yarın öğlen vakitlerinde Konami gelecek Player of the Week futbolcularını açıklamakta. Açıkladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de duyurursa kimler gelebilir, ben de onları sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Bir de dün gelen Epic paket vardı. Açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Epic futbolcularında maksimum seviyeleri bunlar. Sağ bek olarak gelen Thuram 103 seviye. Stoperde de kullanabiliriz kendisini. Nesta 102 seviye. Otto daha düşük oldu. 99 seviye. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu futbolcuların dışında da şu futbolcu da gelebilir dediğiniz isimler varsa veyahut da buradaki isimler içerisinde bu kesin gelmeli dedikleriniz var ise yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.